Osman'ın sema oluşunu hatırladım. Dik duruyorlar, duygularının arkasındalar. Sevişmeyi bırak, yakın temasa da geçmelerini önermiyorum. Çünkü ama bunu sadece bir boşalım olarak yapıyorsanız bedeli size ağır döner beyefendi. Hanımefendiyi grup ilişkiye zorluyor. Sanki Allah'la inatlaşıyoruz. Ya da partneriniz size bunu kaç kere yaşatabiliyor. Zaten insanları da varlık olarak kabul ettiğimizde işte tekamülün sırrını çözmüş oluyoruz. Zamansız sorulara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlarınızla videomu paylaşın, kanalıma abone olun ve yorum yapın. Bugünkü konumuz cinsellik. Evet, bugün biraz farklı konular konuşalım istedik. Başlayalım bakalım. Aşkın cinsiyeti olmadığını söylerken gerçekten ruhun Geyler, lezbiyenlerden bahsediyoruz. öyle diyeceğiz biraz, evet. Gerçekten ruhun saf frekansına mı aşıklar yoksa sadece zihindeki başka bir bedensel kalıba mı tutunuyorlar? Hiç gay arkadaşın oldu mu? Oldu hocam. Lezbiyen? Oldu. Yıllardır. Yani çok yakın arkadaşlarım gibi değil ama çok tanıdığım insanlar oldu böyle. Yıllardır bana böyle bireysel danışmanlıklar geliyor. Büyük de keyif alıyorum. Genelde de ben buluyorum. Evet. Bilinçaltı okuması yaparken kişinin cinsel tercihini ya da kadın kadına beraberlikler ya da erkek erkeğe beraberlikleri olan Kişileri. ilişkiler de geliyor. Büyük bir keyif de alıyorum. Onları olduğu gibi kabul etmek, onları o haliyle bilinçaltını yorumlayabilmek, ruhunun yükselişini görebilmek benim için herhalde muhteşem bir duygu, yani farklı bir deneyim. Yıllar önce Can diye bir tanıdığım olmuştu. Hatta onun askerlik şubesine de birlikte gitmiştik. Sonrasında Cansu olarak hikayesini de biliyorum. Ondan sonrasında da Ali'nin Ayşe oluşuna, Fatma'nın Fikret oluşuna hatırlamaya çalışıyorum. Şeyi hatırladım. Osman'ın sema oluşunu hatırladım. Evet, böyle bir sürü hikaye hatırladım. Eskilere götürdün beni. Nedir buradaki sebep? Şimdi de var. Sebep mi? Yıllarca şey zannettik ya, gazdan hepsinin taşı olduğu yer. Allah taş yaptı zannettik. Pompei. Evet, sonra da onun bir gaz olduğunu anladık ya. Adem ile Havva betimlemesine doğru yolculuk yaptığımızda en başa. Biz Adem ile Havva'nın çocuklarının çocuklarıyız. Tuhaf gelmiyor mu size? Hani burayı yargılarken bence biraz derin düşünmek gerekiyor. Çok derin. Eğer yargılıyorsanız gaylerle ilgili, lezbiyenlerle ilgili hala bakış açılarınız var demektir. Bunların olması demek ya da bunların yaşadıklarını kabul etmemek demek, sizin de içinizde eril ve dişil tarafın eşit bir şekilde oluşu ve eril tarafınızın ve dişil tarafınızın olmasıyla bu hale geldiğinizde onlarda fazlalık ya da eksiklik de bu duyguların içinde oluşuna bakmanız gerekiyor. Bu hikayelere baktığımızda, bu yaşanmış hikayelere baktığımızda yurtlardaki tacizler, tecavüzler ya da en yakınlarının tacizleri, tecavüzleri bilinçaltının sakladığı, yok saydığı dosyalar içinde çıkıyor. Bizler bunlara ulaşıyoruz. Onlar anlatmadan. Yani hepsinin bir hikayesi var aslında. Hepsi sonradan bu dürtülerin içine girmiyor. Erkekken kadın olmak, kadınken erkek olmak. Hayat, duygular, düşünceler, travmalar, anılar onları bu hale getiriyor. Ben hepsini olduğu gibi kabul ediyorum. Eğer şu anda bu videoyu izleyip de yardıma ihtiyacı olan varsa da sevgiyle bu dönüşüm yolculuğunda ben varım. Daha fazla konuşmak istemiyorum bununla ilgili. Peki o zaman bununla ilgili bir sorum daha var aslında. Onunla o zaman devam edip geçelim. Yani burada toplumun biçtiği öteki rolünü mü oynuyorlar aslında? Evet, öteki rolünü Yoksa oynuyorlar. peki kendi içindeki bu eril dişil enerjilerin kusursuzluğunu nasıl fark edip uyanacaklar? Ya aslında öteki tarafı oynuyorlar, ötekileşmeyi oynuyorlar. Evet. Onlar uyumsuzluklarını bu halde ortaya çıkartıyorlar Halimeciğim. Ve bu uyumsuzluğunda liderliğini gösteriyorlar bize. Ama tabii bunu kötüye kullanan da var. Yani Tabii ki, her istisnalar yerde olduğu kaideyi gibi, geçmez ya da bunu meslek haline getirenler de var. Ya da bizim içimizdeki hazlar ve dürtülere hizmet edenler var. Çünkü dünya değişik bir yere gidiyor. Biz başka hazların, dürtülerin içindeyiz. Başka tarzda da cinsel deneyimler yaşanıyor biliyorsun. Buralarda hangi uç noktalara doğru yolculuk yapıyoruz? Ama ben burada öteki tarafı seçenler, yani üçüncü cinsiyeti seçenler ve bunu çok düzgün bir şekilde yaşayanları da biliyorum. Dik duruyorlar,
duygularının arkasındalar. Bize de örnek oluyorlar. Kabullenelim Evet, bence. evet tabii ki. Biz Yargılamak bize düşmez. bize düşmez. Bizim haddimiz değil. O zaman şöyle cinsellik hocam hep diyorlar ya hani birlikte olduğunuz insanlara dikkat edin. Onlarla karma yaratıyorsunuz. Tabii ki, enerjiler tabii alışveriş ki. yapıyor vesaire. Enerjisel Şimdi- alışveriş var Halime. İşte evet cinsel birleşmede sadece bir bedensel boşalım, deşarj mı düşünüyor aslında herkes? Yoksa orada iki enerjinin bir araya gelmesi, bu bir kuantum İki alanda ruhun da bir veri, olması. evet veri alışverişi, alma verme dengesi de buradan geçmiyor mu? Karşımızdakinin tüm Bir kere duygularını. herkese de sevişmemelerini öneriyorum. Sevişmeyi bırak, yakın temasa da geçmelerini önermiyorum. Çünkü otomatikman karşı tarafın elektromanyetik alanından kendi elektromanyetik alanınıza alışveriş O yapıyorsunuz. travmalar geçiyor mu bize yani? Tabii ki travmalar geçiyor. Zaten çekim yasasına göre kendi travmalarımıza, anılarımıza göre, kendi olu tekamül yolumuzdaki engellere göre öyle engelleri olan bireyleri seçiyoruz ve sevişiyor. Yani şimdi sevişmeyi bazen bazıları boşalım olarak görüyor. Tamam, biri sana boşaldı ya da sen ona boşaldın. Aslında çok önemli bir Ama bu çok önemli enerji bir konu. alışverişi. Sadece bedensel değil ki, ruhunun matematiği senin matematiğinle buluşuyor. Ve otomatikman ve sen bunun farkında bile değilsin. Onun kavgaları, onun öfkeleri, onun hırsları otomatikman alıyorsun. Bunun haricinde de başka önemli bir konu var ki biz kadınlar olarak bizi ne mutlu edecek o özgürlüğü de söyleyemiyoruz. Öyle öğretiler içinde geldik. Yani bunu yapmamız gerektiği için yapanlar var. Yapmazsa eşim başka yere giden diyenler var. Ama yaptığınız şey de belki karşı taraf için doğru değil. Sadece vermek. Yani orada siz kendi dürtülerinizi, kendi isteklerinizi ön plana koyduğunuzda karşı taraf da sizinle özgürce bu ilişkiye girecek. Belki de başkasına ihtiyaç duymayacak. Burada yasak dediğimiz ya da ayıp dediğimiz şeyleri tekrar düşünmenizi istiyorum. Karı koca arasındaki cinsel beraberliklerde özellikle ya da iki sevgilinin beraber olmasında ki öğretileri, eski öğretileri bir bırakın, özgürce de yaşayın diyorum. Ama bunu sadece bir boşalım olarak yapıyorsanız bedeli size ağır döner. Çünkü bedensel yapıyorsunuz demektir. Ya da eşinize bunu kendi dürtüleriniz doğrultusunda yapıyorsanız yine bu size ağır tekamül dosyası olarak geri döner. Çünkü burada hayır demeyi bilmek, evet demeyi de bilmenin zamanı gerekiyor. Aslında Umarım anlatabilmişimdir. Evet, biten ilişkilerden sonra da bir nevi bizim ilişki karmamız da var ya, o tarz şeyleri alıp da biraz o negatif bağları da aradakini kesmek lazım galiba. Duydunuz arkadaşlar. Zilin sesini. Bugün cinsellik ve kadınlar hep konuşuyoruz. Devam et. Buyurun efendim, birazcık da grup ilişkilerden bahsedelim. Grup. Evet, grup ilişkiler de var biliyorsun hocam. Çok farklı, çok fazla. Burada insanlar kendilerine gerçekten bir özgürlük alanı mı görüyorlar? Yoksa o yalnızlıklarını hani çoklu topluluklarda bulunarak, bu dürtüleri ben- tadarak mı yaşıyorlar Şimdi aslında? ben bir hikaye anlatacağım. Bilmiyorum sevgili editörüm bunu nasıl keser, doğrar bilmiyorum. Ama birebir yaşanan bir şeyi bir danışmanlığımda görmüştüm. Eşi beyefendi, hanımefendiyi grup ilişkiye zorluyor ve başka bir bireyle, başka bir erkekle karısını sevişirken izleyip bir boşalım yaşıyor ve bunu da zorluyor eşini. Tabii bunu da yine kendisi anlatmamıştı, bilinçaltında ben bulmuştum ve oradaki ağır bir vakkaydı yani ve hayır diyemiyordu, eşini kaybetme korkusu vardı. Daha sonrasında yine bildiğim bir başka hikaye var. Bu hikayede de yine danışmanlık esnasında ben görmüştüm. Kendisi grup ilişkilerine girip özellikle de kadının göğsünü çocuğun süt emmesi gibi emerek annemden alamadığım sevgiyi alacağım deyip bu şekilde bir boşalım gerçekliğini de söylemişti. Şimdi bazen burada duygusal açıklıklar olabiliyor. Bazen de günlük hayatta olmamız gereken başarıyı yakalayamadığımızda da orada o grup ilişkide başarı yakaladığımızı zannediyoruz. Bazen de sanki Allah'la inatlaşıyoruz bu grup Farklı bir ilişkilerinde. konu. Çok hassas bir Evet. konu. Dikkatli de konuşmaya çalışıyorum ama böyle şeyleri gördüğümde, yakaladığımda, bilinçaltında daha şeytani sistemde nereye kadar uzanacağız acaba? Hangi iblis ya da şeytani duygunun peşine düşüp şeytana kendimizi daha nasıl teslim edebiliyoruz?
Yani farklı konular bunlar biraz hocam. Şimdi bu cinsellikten sonra da zaten bir boşluk hissi yaşıyoruz ya, hani bir böyle bir rahatlama gibi. Rahatlamadan Evet. bahsediyorsun. Burada ruh aslında hani bu sınırlı bedene hapsolduktan sonra ona gelen bu boşluk hissinde gurbet sancısı mı oluyor? Hani gittiği geldiği yere Ne değişik tekrar geri cevaplar, ne değişik tekrar soru geri şekli bu. gittiğini gibi mi oluyor hani ruh? Ya kaç aslında kadın doyumsuzluğu bu nasıl yaşıyor? boşluk hissini, boşalım hissini yaşayabiliyor ki? Ya da 50-60 yıllık hayatınızda kaç kere bunu yaşıyorsunuz? Ya da partneriniz size bunu kaç kere yaşatabiliyor? Ya da çok her seferinde bunu yaşayan kadınlar var. Erkekler yaşıyor zaten, belli bir yaştan sonra da bunda eskisi kadar randumanda sağlayamadığı zamanlar da oluyor ama bu boşluk hissi gerçekten boşluk hissi mi? Rahatlama hissi gerçekten bir rahatlama hissi mi? Hala bunu yaşayamayan insanlar var. İlk önce bunu konuşsak İlişkiler çok biraz daha önemli, evet. Evet, bir rahatlık hissi oluyor. Bu his gün içinde ne kadar sizi iyi bir doz halinde tutuyor ya da bu iyi dozu yakalamak için mi o rahatlığı yaşamak istiyorsunuz? O da ayrı muamma. Evet, aslında bir gurbet sancısı mı dedin sen? Evet. Güzel dedin ya. Ben böyle bir yuvarlayayım burayı, böyle yuvarlayayım bırakayım istedim. İyi yaptın hocam. Cinsel kimliğimizi savaşarak kabul ettirmeye çalışırken aslında dış dünyayı mı ikna ediyoruz, yoksa kendi içimizdeki kendimizi tam kabul edemeyişimizi mi? Şimdi biz kuantum drama uyguladık. Level 1, Level 2, Level 3 ve şamanik kuantum. Evet. 9 aylık eğitim veriyoruz. Level 1'de karar verip ben de bu yolculuğa çıkan herkese şamanik kuantum 9. ayın sonunda sünnet düğünü yapıyorum. Yani o tüm kadınlar aslında erkekler olarak dolaşıyorlar hayatta ve bütün gücü alıp savaşıyorlar. Erkekler de o dişil taraflarını, yani o duygusal taraflarını yaşamaya çalışsalar da çalışamıyorlar. Hep bir mecbur dik durmaya. Erkekler kadın olmaya, kadınlar da erkekler olmaya çalışırken karma karışık dünyada görünen başka, içerisi başka şekilde yaşıyoruz be Halime. Ama tabii ki bunları nötrlemek, dengelemek mümkün. O zaman ne diyoruz? Eğer yarın tüm cinsel kimliklerimiz, arzularımız ve etiketlerimiz elimizden alınsa geriye kalan o isimsiz ruh ile tanışmaya ve sevmeye var mıyız? Ben varım. Peki siz? Aslında biz varlığız. Ne kadın ne erkek. Zaten insanları da varlık olarak kabul ettiğimizde işte tekemmülün sırrını çözmüş oluyoruz. Bir başka zamansız sorularda Görüşürüz. buluşalım.